YouTube kanalımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugün sizlere fırın poşetinde lokum gibi nefis bir kabak tatlısı tarifi vermek istiyorum. Malzemelerim hazır. Hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Ben bu tarifte 1,5 kilo kabak kullanacağım. Ben bu şekilde kabuğu soyulmuş ve doğranmış olacak şekilde aldım. Sizler eğer büyük kabak kullanacaksanız ondan doğrayarak 1,5 kilo yine tartarak benim gibi hazırlayabilirsiniz. Öncelikle doğranmış kabaklarımı güzelce yıkadım ve bir süzgece aldım. Suyunu tamamen sürdürdükten sonra hemen fırın poşetlerine yerleştireceğim. Eğer fırın poşetinde hiç denemediyseniz kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten kendi buharında lokum gibi inanılmaz güzel oluyor. Ben bu tarifte 2 tane fırın poşeti kullanacağım. Daha rahat böyle güzel bir şekilde pişmesini istediğim için. Bu şekilde çok üst üste gelmeyecek şekilde kabaklarımızı fırın poşetine yerleştirelim. Fırın poşetlerinde ben dikdörtgen büyük borcama yerleştirdim. İkisini yan yana olacak şekilde. Dilerseniz dikdörtgen bir fırın tepsisi de kullanabilirsiniz. Hangisi elinizde varsa. Evet, 1,5 kilo kabuğa tam 2 poşet aldı. Şimdi üzerine her bir poşete 1 su bardağı toz şeker dökeceğim. Damak zevkinize göre şeker miktarını çoğaltabilirsiniz tabii ki. 1,5 su bardağı da koyabilirsiniz. Ama bence 1 su bardağı yeterli. Böyle çok fazla baymayan çok güzel bir kabak tatlısı oluyor. Ama dediğim gibi şekerli sevenler 1,5 su bardağı da koyabilir. Şekeri ekledikten sonra güzelce karışması için şöyle hafif hafif sallıyorum. Şekerin her tarafa temas etmesi için. Evet, bu şekilde karıştırdıktan sonra hemen ağızlarını kendi ipleriyle bağladım. Fırın poşetinin içerisinde tel gibi ipleri oluyor. Onunla sıkı bir şekilde bağlayalım. Ve ben bu şekilde akşamdan hazırladım. Sabaha kadar bu şekilde bekledi ve hafif sulandı. O şekeri de eridi. Ama eğer vaktiniz yoksa 2 saat kadar da bekletebilirsiniz oda sıcaklığında. Ama ben dediğim gibi bu işlemleri akşamdan yaptım ve ertesi gün pişirmeye başladım sabahtan. Evet, ağızlarına hava almayacak şekilde sıkı bir şekilde bağlıyoruz. Ve hemen bunu bir kenara alıyorum. Dediğim gibi yaklaşık 6-7 saat sabaha kadar bu şekilde bekledi. Sabah gördüğünüz gibi içindeki şeker tamamen erimiş ve hafif sulanmış. Tam istediğim gibi. Şimdi fırına vermeden önce üzerine bıçakla ya da bir toplu iğne ile birkaç tane delik açacağız. Bu arada fırınınızı da 200 dereceye getirin. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında kabaklarımızı pişmeye bırakacağız. Her kabağın cinsine göre pişme süresi değişebilir. Benim kabaklarım 200 derecede yaklaşık 1,5 saate yakın sürede çok güzel bir şekilde pişti. Hafif kızardı ve karamelize oldu. Eğer karamelize olmasını istemiyorsanız 1 saatte yeterli olacaktır. Ama dediğim gibi böyle o şerbetini güzelce çekiyor ve rengi hafif böyle kızarıyor. Çok daha güzel oluyor 1,5 saatin sonunda. Yaklaşık 1 saat sonra bu kıvama gelmişti. Gördüğünüz gibi yumuşadı çok güzel bir şekilde. Ama ben biraz daha şerbetini çekip güzel bir şekilde karamelize olmasını istiyorum. O yüzden biraz daha bekledim. Evet, şöyle fırından da sizlere görüntü almak istedim. Çok güzel bir şekilde pişmeye devam ediyor. Evet, 1,5 saat sonra gördüğünüz gibi bu şekilde çok güzel bir şekilde karamelize oldu. Şimdi fırını kapattım ve fırının içerisinde bir yarım saat kadar daha bekleteceğim. Fırını kapalı vaziyette. Daha sonrasında fırından alıp hemen sizlere bir de yakından göstermek istiyorum. İnanın tencerede pişenden çok daha lezzetli oluyor.
Kesinlikle bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen sizlere şöyle alarak yakından da göstermek istiyorum. Rengi ve lezzeti muhteşem bir tatlı oldu arkadaşlar. Kabağın tam da zamanı iken mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer denerseniz de bu videonun altına olumlu ya da olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Bu şekilde diğer deneyecek olan arkadaşlarımıza da fikir vermiş olursunuz. Hemen şöyle servis tabağıma alarak bir de sizlere daha yakından kıvamını da göstermek istiyorum. Ben üzerlerine tahin ve cevizle süsleyerek servis ettim. Sizler dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Şimdi kalan şerbeti de ben üzerine gezdiriyorum. Bu şekilde çok daha güzel oluyor. Hem o şerbeti dibinde kalıyor. O yüzden bu şekilde kaşıkla gezdirerek üzerine dökebilirsiniz şerbetini. Nefis kabak tatlımız hazır. Gördüğünüz gibi nar gibi çok güzel kızardı. Kıvamı da inanılmaz güzel. Birazdan sizlere daha yakından göstereceğim zaten. Şöyle bir yakından görüntü almak istedim sizler için. Hemen servis tabağıma bir tane alarak tahinle cevizle süsleyerek bir de tadına bakmak istiyorum. Sizler de bu şekilde denemediyseniz mutlaka deneyin arkadaşlar. Gerçekten tencerede pişen kabaktan çok daha lezzetli oluyor. Kabak zaten çok kısa sürede pişiyor ama dediğim gibi fırın lezzeti katıldığı zaman ve kendi buharında piştiği için çok daha lezzetli oluyor. Hafif de böyle karamelize olduğu için ayrı bir lezzet katıyor kabağa. Evet, üzerini tahinle ve cevizle süsledikten sonra şöyle hemen bir tane alarak yakından göstermek istiyorum. Evet, rengi ve lezzeti muhteşem bir tatlı arkadaşlar. Hemen sizler için şöyle tadına da bakacağım. Gerçekten muhteşem olmuş. Eminim sizler de denedikten sonra bu güzel tarifi çok beğeneceksiniz. Sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak için videolarımı beğenmeyi, yorum bırakmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretini de açarsanız yeni gelecek birbirinden güzel tariflerimi kaçırmamış olursunuz. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.